bunu. Bir nefeste. ben asıl burayı da merak ediyorum. Çünkü Hazır mıyız? Çünkü Hadi biz hazırız da toplum hazırım bak. Açıyor. bir dakika. Bunun gibi bir filtresi daha var. Yok değil mi? Var. Ha, yanlış şurada. Bu 5000'de değişti o. Yok özür dilerim. 10.000'de değişti abi. Tamam, şunu da söyleyeceğiz. 10.000'de bu filtre değişti ama o da cortlamıştır. Bak şimdi hazırlık yapıyor. Yok gördüm lan. O da ondan çok farklı değil yani. Hazırlık yapıyor. Ön hazırlık. Ya en nihayetinde o varyatör havalandırma filtresi. Yani Acayip. sadece Bunun hava kadar girişi. önemli değil. Tabii. Deli gibi biniyorsun yani gayet Normal. normal yani. Şey mi? Kilometre mi o? Sensör mü? Şeyin sensörü galiba. Ambesin sensörü. Kilometreyi de muhtemelen oradan alıyordur. Evet. Kayış biraz zahmetli mi? Daha kayışa yaklaşamadık. Evet. Kasnaklar sökülüyor onun için en az biri herhalde sökülüyor. İkisi de sökülüyor. Ancak kullanıcıların yorumu 30-35 bin aynı kayışla yapan var. Ve hala düzgün diyorlar. Şimdi Yani kayışı sökünce görürüz. biz kayışı şu sebepten değiştiriyoruz. Bu da bir hava tutacağız. Tutacağız tabii. Kayışı şu sebepten değiştiriyoruz, risk almamak için. Yani açtığımızda çok beter bir kayışla karşılaşacağımızı ben de zannetmiyorum. Evet. Bir de şöyle, biz 10.000 kilometredir motoru kullanıyoruz. Aynen. Yani İlk bir sahibi önceki değiliz yani. 10.000'in nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Tabii. Şimdi Kışın kayışı kullanıldığı zaman ya da mevsim falan bunlar da kayışı etkiler mi? mevsim etkilemez. Yani Kalkışlar etkiler. Ağır kullanılması değil mi? o da çok etkilemez esasında. Güç göstereceğiz. Evet. Lastiğin göbeğinden bir dakika. öbür taraftan sökülen bir şey. Onu mu? Ha orada da varmış bak. Evet. X-Max grubunda hep o ortadakini unutuyorum zaten. O tutuyormuş. Bak kayış gayet iyi görünüyor ama işte adam değiştir diyor. Normalde o karış un olup çevreye yayılıyor ya minik minik parçalanıp. Tabii yok hiçbir sıkıntı yok. Mesela kayış gayet iyi görünüyor. Şunların tozları falan çevre şuralar acayip toz toprak oluyor başkalarında. Kayış fena görünüyor. Evet. Değil mi? Evet. Ama işte adam değiştir diyor abi. O diyorsa değiştir abi. Tabii. O ne diyorsa. Evet. Yalnız balata hiç toz bırakmamış. Gayet güzel. İçerisi tertemiz yani. Bunu çok nadir işlerde çıkartırım. Vay. Bunu sen istedin. Çeyizlik porselen takımı sanki. Ararı çıkarıyor. Yazık aleti boşuna gidiyor ya. Şarjlı da bir yere kadar. Yeminimi bozdurdunuz ben şimdi Yiğit. Gayet iyi. Gıcır gıcır ha. Gayet iyi. Balatalarımız ne vaziyette? Bunlar da iyi görünüyor ama. Baltalar canavar. Kaç bin şimdi bu çocuk? 20 binden. 20 bin olmuş. Ha. 10 bin de aldım ben bunu. Hatırlıyorum yani. 10 bin yapmışım. Şöyle. Kayışı ikinci evre olarak satın. Nasıl Yiğit Usta çatlak çutlak var mı? Başlamış hafiften. Çok az evet. Bak şurada
Kılcal yani. Yok kılcaldan fazla canım. Öyle mi? Yani bunu biz 20.000'de değiştiriyoruz ya. Senin kullanımla bu kayışı 30.000 rahat kullanırsın. Rahat kullanırım. Yani bir sonraki kayış değişimi biz 50.000'de yaparız gibi. Aynen öyle. Tamam. Tabii abi risk atmaya gerek yok abi. Şimdi saçma sapan bir yerde koptuğu zaman Tabii. otomobil grubunda trigger kayışını değiştirirken değiştirmeden önce şuna bakıyorlar. Yazının silinmesine. Burada yazı silinmeye başlamış. Evet. Bu yeni. Baktıkları şey bu. Evet. Aynı mantıkla biz de gidebiliriz yani. Eyvallah. Yazı silinene kadar kullanılabilir yani. Onu mu diyorsunuz? Yani otomobil tamircileri genelde öyle trigger kayışına, normal şey kayışına öyle davranıyorlar. Orada da baga mı? Bagalar var. Kapalı yerler bir şey geliyor. Bagalarımız nasıl? Bagalarımız sapasağlam. Çok iyi. Zaten Hiç aşınma yok. kavraması falan çok iyi yani makinenin. Hiç aşınma yok. Çok iyi. Şunlara bir hava tutalım. Aynen. Tamam. Valla şu anda elim dolu. Ondan sonra akşam üzeri ya da yarın falan ararsan randevu vereceğiz. Şu an bir iş yapıyorum çünkü bırakamıyorum. Yani çünkü mesela 15 kişinin 5'inde 6'sında ilk sefer birlikte bozuk çıkacak yani. Ondan sonra ne kadar 2500 kilometrede ama 2018 yani. Daha iyi hava tutacak. Evet. Hayır. Böyle bir haberleşeceğiz, bir şeyler yapalım diyoruz. Benim bir şeyler. Şimdi yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Harika. Bu fabrikanın kapattığı şekliyle. Yani fabrika kapattığından beri ilk defa açılıyor. Bak içerilerinde hiç yağ yok. Bazı arkadaşlar bunları grese batırıp takıyor buraya. Buna silikonlu falan bir gres sürüldüğünü falan İşte, duymuştum. İşte bak orijinal Yamaha fabrikasının kapattığı halinde gram yağ yok içinde. O silikon yağı falan gereksiz bir şey. Hayır. Kesinlikle. İnsanlar bir de özellikle arıyorlar onu silikon gres Evet. falan diye. Bu malzemenin içine kesinlikle ama kesinlikle yağ olmayacak. Vay canına. Nereden uydurdular ki insanlar onu? Hiçbir fikrim yok. Hani muhtemelen rahat hareket etsin falan düşüncesiyle şey yapıyorlar ama aslında gres özellikle yapıştırıyor bagaları ve hareketini kısıtlıyor. Burada dönüş yönü önemli. O ne fark ediyor ki tabii? Yani bir şey fark ediyor ki bu adam üretici bunu koymuş. Dönüş yönü kayışın doğru çalışması ve yıpranmasını geciktiriyor büyük ihtimalle. Hani bir şey fark etmeseydi muhtemelen böyle bir yön koymazlardı. Onu ben de duydum Yiğit. Oraya yağ sürenler varmış bagalara. Onun yanlış olduğunu ben de duymuştum. İşte diyorum ya yani orijinal şeyi açtık. Hiç yağ yok. Yamağın şey gram yağ yok. Şimdi bu motor üreticisi Yamaha bizden daha mı az biliyor? Ha, aynen öyle abi. Hani tamam her tasarım, her ürün mükemmel mühendisliğe sahip değil. Tabii ki de hatalar oluyor da adamlar buraya kesinlikle yağ koymamışlar. Doğru.
Gevşetirken zorlaştı ama sıkarken bunun torku yeterli. Zaten dönüşü sıkma yönü olduğu için her gaz açıp bıraktığında sıkılıyor. Sıkılıyor. Evet. Kayışın çalışmasını izlemek isteyenler. İyiymiş tamam. Tuttum ben burayı. Fren sıkılı şu anda. Şimdi az önce boldu kayış. Evet gerdi. Şimdi gerdi. Evet. Şimdi kayışın hareketine bakın. Tekere dikkat edin. Tamam. Tamam. Ha TCS var. TCS kesiyor. Tamam. Şimdi abi. Şimdi ver. Şurası büyüyor, dışarı çıkıyor. Burası dışarı çıkıyor. Öndeki Şu dışarı doğru çıkıyor, bu içeri giriyor. öndeki daralıyor, Gelseniz arkadaki zaten genişliyor. beraber. Evet, bisiklet gibi evet. CVT böyle çalışıyor. Aynı bisiklet şey. Continuous Variable Transmission. Bir de CVVT vardı. İkinci V'yi hep unutuyorum. Sonsuz muhabbet. Artı 9055249654449. Motorunuz nedir? Ben Yuki'ye bakmıyorum hocam. Agresif, sinirli, gergin. Hiç. Bana yükü demeyin. Ben bunu öyle sevdim. İlk geldim bana bir fırça attı sen randevusuz geldin diye. Sen kim? Kaçtı sen gitti hayırdır? önümden. Aa dedim benim gözler parladı. Gıcık bu dedim demek ki zeki. Sonra bir suyuna gittim falan peşmen meslekten öyle aldım gönlümü. Sıra bu arkadaşlar. Adamlar şunu kare yapmamışlar lan. Dikdörtgen yapmışlar. Kare gibi duruyor aslında değil mi? Evet. Milimetrik farkla O kadarını tapır da yapıyor Müdür, canım. şunu nereye sokuyordun? onu buraya. Tamam. Ha, onun üzerine geliyordu değil mi? Şu buraya. Şu buraya. Şu buraya. Son olarak. Ne zaman fark edecek diye bekliyorum. İyi zekalı seni. Hadi kaybol hadi. Vay bak bunu da anladım. Herkese yayacağım şirkette. Bittin oğlum sen. Sıçtın oğlum. Bittin elindesin. Ha. Hadi. Hadi. Hadi bayramdan sonra sana bir büyüye mal ediyormuş. Hadi bir Bak, buyur. Bu değil. Bu bizim köyden değil. Şu. Bakayım. Oil servis sayısını sıfırlama. Ha bak yazmışlar. Ben 1,5 dakika video çekmiş. Buyur.